Evet arkadaşlar, şimdi şu omuz dikişlerini dikelim. Zaten önlerde ip bırakmıştık. Şimdi şu kenara bir tutturalım önce. Şöyle görmeniz açısından. Bir düz ilmeği alıyorum. Karşısındaki düz ilmeği. İpimiz kalın olduğu için tığla dikmek istemedim. Şöyle birebir karşılıklı getirerek omuz dikişlerimizi yapıyoruz. Evet, bu şekilde omuzlarımızı diktik. Arka tarafı da bu şekilde. Şimdi ipimi bir sabitleyeyim. İçeri doğru sakladım ipimi. Şimdi de şu kol yerimizden şurada 2 ilmeklik yerimiz belli zaten. Diğer önde de belli. Bu aradaki kol yerinden ilmek alacağız. Ben şöyle ipimi bağladım. Hatta ilk ilmeğimizi şöyle tığla çekeyim.
Şimdi omuzun tam şu diktiğimiz yere kadar olan mesafeden önce ilmeğimizi alıyoruz sayarak. Diğer taraftan da eşit olacak çünkü 2 3 4 5 7 8. dikişe geldik. Tam şu dikiş yerinden de bir tane alıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 tane ilmek almışım. Şimdi diğer taraftan da 22 tane ilmeğimizi alalım. Ters olarak ortaya kadar gelelim. Tam ortaya kadar 22 ilmek aldım. Diğer taraftan da 22 ilmek aldım. Şu anda şişimde 44 tane ilmeğim var. Şu yarıya kadar olan kısmı örüyorum ters olarak. Bakın tam omuz dikişine geldim 22 ilmekte. Şimdi burada yapacağımız işlem, bu araya ilmek atacağız. İster aynı şişle atabilirsiniz ama farklı bir şiş alırsanız daha rahat edersiniz. Şu son ördüğümüz ilmeğin arasına giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 13 14
15, 16, 17 ve 18. 18 tane ilmeğimi attım. Şimdi kalan 22 ilmeğimi de örüyorum. Yani 22 tane ilmek diye bir kol tarafında, 22 ilmek diğer tarafta, araya da 18 tane ilmek attık. Bakın bu arada 18 tane ilmeğimizi attık tam omuz dikişinin olduğu yere. Şimdi ben birkaç sıra öreyim çünkü bir iki sıraya gitmek biraz zor oluyor. Tekrar göstereyim. 22, 22, 44, 18 ilmek de buraya attık. 44, 54, 64 ilmeğimiz, pardon, 62 ilmeğimiz var şişimizde. Bunu dümdüz, bakın şu arada bir açıklık var. 18 ilmeklik attığımız yer. Artık onlar da dahil, kol boyumuzun olmasına böyle 12-13 santim kalana kadar düz örgü olarak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kol boyunu ördüm. Tam kola kadar inmeyecek, bileğe kadar. Şöyle 31 santim. Şuraya yazalım. 31 santim ördük. Yani 22 ilmek bir tarafa attık. 22 ilmek diğer tarafa attık. Araya da 18 ilmek attık. Toplamda da 31 santim ördük. Şimdi kol ağzında eksiltme yapacağız. Yani 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz olarak kol ağzını öreceğiz ama bu ilmeklerimizi, mesela ben bileğimi ölçtüm, 24 ilmek denk gelecek. Burada ilmeklerimizi kesmesini yapacağız. Bakın şu şekilde de kesmelerini yapacağız. Şimdi yapalım beraber, daha net anlaşılacaktır. Şimdi 5 tane 2 2 2 ilmek, hep 2 2 alacağız. Bakın şu 1 2, bir, iki, üç, dört, 5. 10 ilmeğimizi 5'e indirdik. Şimdi bu arada da 14 tane 3 3 alacağız. 3 tane ilmeği birden. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve bu da 14. Şu 5 tane 2 2 aldık. Diğerlerini 3 3 alarak tamamladık. 14 tane de 3 ilmek 3 ilmek aldık. Kalan 10 ilmeğimizi de 2 2 alıyoruz. Sayımızda 24 ilmeğe inmiş oluyor. Şimdi kol ağzında 2 ters 2 düz olarak bu 24 ilmeğimizi örüyoruz. Evet, bu şekilde 2 ters 2 düzde yaklaşık bir 12-13 santim olarak kol ağzımızı örüp bitiriyoruz. 13 santimde 2 ters 2 düz olarak ördüm. Kolumuz bitti. Şunu da yazalım. Şu kısmımız da 13 santim. Arkadaşlar tabi bu kol boyu herkese göre 1 santim 2 santim büyük, eksi veya artı olarak yapabilirsiniz. Yani 11 santim yaparsınız, 15 santim yaparsınız. Herkesin kol ölçüsü farklıdır. Bunu kendi kolunuza göre ayarlayarak yapabilirsiniz. Şemamız bitti arkadaşlar. Şimdi şu kolunu dikmeden önce şey yapmak istiyorum. Şu pilesini dikelim. Rahat edelim. Yani daha rahat kolunu dikeriz. Şimdi burada da yapacağımız işlem, bakın şurada bir açıklığımız var. Onu şöyle alta getiriyorum. Bakın ekranda görünsün diye. Şöyle burada bir pile yapacağız. İster bunu dip dibe yapın. İsterseniz şöyle hafiften aralık verin. Ben biraz aralıkta dikeceğim. Şu şekilde. Önce önden tutturalım. İpimi sabitledim. Şu öne de geçeyim. Şunun tam ortasına, ortaya denk getiriyorum. Evet, bu şekilde önce üst tarafını dikelim.
Pilemizin birini yaptık. Şimdi şu ortada bir iki tane de şöyle boş alayım. İki ilmeği de arada düz olarak kullanmak istiyorum. Şimdi de diğer tarafı şöyle çeviriyorum. Bakın arkadaşlar, şurada bir pilemiz oluştu. Arka tarafını da tutturalım. Boşta kalan yerlerimizi. Ön tarafını da göstereyim kolumuzun. Şu şekilde arkadaşlar. Şurada bir pilemiz var. Şimdi kolunu da dikelim. Ben şu ipimi koparmadım. Bu şekilde bütün kolumuzu şöyle birbirine denk getirerek ve yandaki bedeni dikiyoruz. Bu arada ben diğer kolu da öreyim, yaka yapmasına geçelim. Evet arkadaşlar, kollarımız bitti. Bakın şöyle uzunca bir karpuz kol tarzında pileli bir kol yaptık. Diğer kolumuz da. Şimdi bu önüne isteyen lastik yapabilir, istemeyen yapmaz. Böyle derin bir gömlek üstüne V şeklinde kullanabilir. Ben birkaç sıra lastik örmek istiyorum. 2 ters 2 düz olarak. Şimdi ipimi önce şuraya bir bağlıyorum. Daha sonra yakanın, arka ense yakanın tam şöyle ortasını buluyorum. Şimdi dileyen bu yarıya kadar ilmek alabilir. Dileyen şuradaki dikişe kadar ilmek alabilir. Ben tam şu dikiş yerine kadar ilmek alacağım ki zaten burada bir dikişimiz var, aynı yere denk gelsin diye. Ama normalde şu yarıya kadar bir yarı, sonra da diğer yarı ilmek alınır.
Ben tam şu dikişe kadar alacağım ilmeğimi. Şimdi tam ortada kestiğimiz 3 ilmeklik bir yer vardı. Oradan bir ilmek alıyorum önce. Daha sonra yakadan devam ediyorum. Hep şu kenarlarda olan ilmeklerimin hepsinden alacağım. Zaten 2 ilmek içeriden kesme yaptığımız için o kesmeler bizi hiç rahatsız etmeyecek ilmek alırken. Evet, omuz dikişime kadar ilmeklerimi aldım. İsterseniz şurada bir ilmeği sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 ilmek almışım. Şurası tam ensenin kestiğimiz yer. Bakın şurada bir deliğimiz var ama onu şöyle kapatıyorum. Evet, yarıya kadar ilmek aldım. Şu ensedeki 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ilmek de arka ortaya kadar aldım. Dileyen buradan sonra diğer tarafı yapabilir. Dileyen bir 12 ilmek daha alıp şu omuz dikişine kadar birlikte örebilir. Bunu şimdi 2 ters 2 düz olarak yaka enini ne kadar istiyorsak o kadar öreceğiz. Evet arkadaşlar, yakayı diğer omuza kadar ilmeğini aldım. Daha sonra da şu kısmının ilmeğini aldım. Aynı sayıda karşı taraftaki gibi. Şimdi bunları birbirine şöyle dikeceğiz. Burada dikerken yönü çok önemli değil. Hangi kenar daha düzgün görünüyorsa onu şöyle üste getirelim. Şimdi önce alt tarafını şunu şöyle karşılıklı getiriyorum. Alt tarafını diktim. Şimdi arkaya alayım. Bu ipleri sonra keseceğiz. Şimdi üst tarafını
Tam şu V'nin ilmek aldığımız yere denk getiriyorum. Bunu da şöyle üstten dikimini yapıyorum. Ve bakın şöyle isterseniz şurayı da dikebilirsiniz ama gerek yok. Şöyle göstereyim. Ve yakamızı dikmiş olduk. Bir de burayı tutturduktan sonra kazağımız bitmiş oluyor. Bakın kollarımız pileli. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.